Şimdi farz edelim ki bir kafedesin. Karşında da işte çok değer verdiğin biri var. Hı hı. Gözlerinin içine bakıyorsun ve o meşhur o büyülü cümleyi kuruyorsun. Seni seviyorum diyorsun. Evet. O an hissettiğin her şeyin sana ait olduğunu düşünüyorsun, değil mi? Kalbinden kopup geldiğini, tamamen özgün bir duygu patlaması yaşadığını sanıyorsun. Kesinlikle herkes öyle sanır. Peki ya sana dudaklarından dökülen o sözcüklerin, hissettiğini sandığın o coşkunun aslında sana ait olmadığını söylesem? Hadi canım. Ya o anki hislerin hayatında kapağını bile açmadığın Fransız bir romancı ya da yüzyıllar önce yaşamış bir Alman filozof tarafından senin zihnine gizlice yerleştirilmiş bir senaryodan ibaretse? İşte insanın kendi gerçekliğinden şüphe etmesine neden olan o ürpertici eşik burası aslında. Yani kendi duygularımızın yönetmeni olduğumuzu sanırken başkalarının yazdığı bir kurguda figüranlık yapıyor olabiliriz. Kaynakların derinlerine indiğimiz bu yeni yolculuğa hoş geldin. Bugün önümüzde yatan metinler bizi tam da bu sarsıcı yüzleşmeye götürüyor. Sizinle birlikte aslında devasa felsefi sistemler kurmak için yanıp tutuşan ama hayatın onu bir romana yönlendirdiği bir ismi konuşacağız. Fransa'nın en heyecan verici ve kışkırtıcı yazarlarından biri olan Michel Tournier. Aynen öyle. Tournier'in yaratıcılığının ve felsefesinin şifrelerini çözeceğiz. Bize bu derinlemesine analizde rehberlik edecek ana pusulamızda Colin Davis'in yazdığı Michel Tournier, Philosophy and Fiction adlı o kapsamlı çalışma. Ki Davis yazarın sadece anlattığı hikayelere odaklanmıyor, o hikayelerin altına döşediği felsefi mayınları da tek tek gün yüzüne çıkarıyor. Kesinlikle. Yani amacımız Tournier'in karakterleri ıssız bir adada ne yapmış, devler nasıl maceralara atılmış falan gibi yüzeysel olay örgülerinde kaybolmak değil. Hı hı. Biz bugün kurgunun o ağır felsefi yükü nasıl taşıdığına bakacağız. Sanatın senin ve benim gerçekliğimizi nasıl büküp şekillendirdiğini konuşacağız. Ve yazarın kelimelerle kurduğu o göçebe, o tekinsiz ilişkiye odaklanacağız. Çünkü hikayenin başlangıcı gerçekten çok tuhaf. Karşımızda edebiyata aşık genç bir yazar adayı yok açıkçası. Yo hayır, tam tersine edebiyattan tiksinen, kendini saf felsefeye adamış bir zihin var ortada. Evet, felsefe fanatiği resmen. Tournier'in gençlik yıllarına baktığımızda edebiyatı kelimenin tam anlamıyla bir çocuk eğlencesi olarak gören kaba bir entelektüel kibirle karşılaşıyoruz. Yani yıl 1940'lar falan değil mi? Aynen öyle. 40'lı yılların Fransa'sındayız. İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Dünya alev alev. Wehrmacht yani Alman ordusu Ardenler üzerinden Fransa'ya kabus gibi çöküyor, bombalar düşüyor falan. Ama genç Tournier ve öğrenci arkadaşlarının umrunda bile değil. Yok artık, gerçekten dışarıdaki savaşla hiç ilgilenmiyorlar mı? Sıfır. Odalarına kapanmışlar, Kant okuyorlar, Hegel okuyorlar, Spinoza, Husserl gibi o ağır Alman filozoflarının metinlerini saplantılı bir şekilde ezberliyorlar. Dışarıda kıyamet koparken odada Spinoza okumak. Yani bu sadece bir kaçış mı yoksa dünyayı felsefeyle fethedebileceğine dair bir sanrı mı sence? Bence ikincisi. Çünkü onlar için gerçeklik dışarıdaki o kanlı savaştan ziyade platonik fikirlerin dünyası. Yani o soyut ve mutlak düşüncelerin evreni. Hı hı. Hatta kaynakta Davis'in aktardığı çok çarpıcı bir detay var. Tournier ve çevresi için devasa felsefi sistemler dışındaki her şey, ama gerçekten her şey, sadece bandes desine, yani Fransızca tabiriyle çizgi roman kadar değersiz. Hadi ya, Shakespeare falan da mı çizgi roman onlara göre? Aynen öyle. Düşün, Shakespeare'in o insan ruhunu deşen trajedilerini veya ne bileyim Balzac'ın o devasa romanlarını bile felsefi ağırlığı olmayan basit çizgi romanlar olarak görüp aşağılıyorlar resmen. Felsefeyi bir tür ulaşılamaz tanrı edebiyatıysa sokaktaki çamur olarak görüyorlar demek ki. Peki ne oluyor da bu felsefe fanatiği adam o küçümsediği sokağa inip roman yazmaya başlıyor? İşte hayatın o acımasız ironisi tam burada devreye giriyor. O dönem Fransa'da akademik kariyer yapmanın, üniversitede saygın bir felsefe hocası olmanın tek bir yolu var. Bir sınav vardı değil mi? Evet, agregasyon sınavı. Bunu geçmek zorundasın. Son derece zorlu ve seçkin bir yeterlilik sınavı bu. Hı hı. Tournier 1949 yılında bu sınava giriyor ve başarısız oluyor. Felsefe dünyasından, kendi tabiriyle ana vatanından acımasızca kapı dışarı ediliyor. Yok artık. En iyisi olduğunu düşünürken birden.
Aynen o güne kadar jenerasyonunun en iyisi olduğuna, devasa felsefi sistemler kuracağına inanan bu adam birdenbire o yüce krallıktan sürülüyor işte. Tamam, hadi bunu biraz açalım. Çünkü zihni tamamen soyut kavramlarla karmaşık ahlak felsefeleriyle çalışan bir adam nasıl oluyor da akıcı ve sürükleyici bir edebi kurgu yaratabiliyor? Çok haklı bir soru. Yani elindeki alet çantası felsefeye ait ama o bir edebiyat inşaatına giriyor mecburen. O çok aşağıladığı çizgi romanların dünyasına adım atıyor. Tournier bu durumu bizzat kendisi çok çarpıcı bir benzetmeyle açıklıyor. Diyor ki benim yaptığım şey Hegel'in daktilosundan ucuz bir macera romanı çıkarmaya çalışmak ya da satranç taşlarıyla dama oynamaktı. Satranç taşlarıyla dama oynamak. Çok iyi bir lafmış bu. Değil mi? Farklı kuralları olan, bambaşka derinlikteki taşları alıp çok daha düz ve basit bir oyun tahtasına diziyorsun yani. Ama bir saniye burada duralım. Şimdi felsefenin dili ağırdır, köşelidir. Kant'ın aşkınsal şematizmini düşünelim mesela. Oho, çok ağır. Tuğlalar onlar. Aynen öyle. Zihnimizin gerçekliği nasıl şekillendirdiğine dair o yoğun teori. Ya da Spinoza'nın ahlak anlayışı diyelim. Bir roman, bir kurgu bu kadar ağır felsefi yükleri taşıyabilir mi? İncecik, edebi iplerden örülmüş bir hikaye bu yükün altında ezilmez mi? İşte Tournier'in kariyeri boyunca çözmeye çalıştığı ana mühendislik problemi tam olarak buydu. Ve bulduğu çözüm kurguyu bir kaçakçılık aracı olarak kullanmaktı. Kaçakçılık derken? Yani roman yazmak onun için saf bir sanat eylemi değil, bir fos filozofi yani sahte bir felsefe yapma biçimiydi. Gümrükten yasa dışı mal geçirmek gibi desene. Felsefeyi bagajın zulasına saklıyor adam. Tam olarak öyle. Eğer fikirlerini ağır bir felsefe makalesi olarak yazsaydı, sadece birkaç akademisyen okuyup kenara atacaktı. Kimse yüzüne bakmayacaktı. O yüzden felsefi mesajını ıssız bir adada hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesine ya da dünyayı gezen renkli karakterlerin maceralarına gizliyor. Yük çok ağır ama Tournier o yükü okura esnek, heyecan verici ve saydam bir ambalajın içinde sunuyor. Edebi bir Truva atı resmen bu. Okur bir macera okuduğunu sanırken Tournier onun zihnine Kant'ın fikirlerini enjekte ediyor demek ki. Aynen öyle. O zaman işin seyri değişiyor işte. Eğer bu romanlar aslında kılık değiştirmiş felsefe metinleri ise sanatın bizim gerçekliğimizle kurduğu o masum ilişkide darmadağın oluyor demektir. Ne açıdan? Yani geleneksel olarak sanatın doğayı taklit ettiğini düşünürüz ya, antik Yunan'dan beri inancımız budur, mimesis kavramı. Ağaca bakarsın, tuvale ağacın resmini çizersin. Resim, gerçekliğin bir taklididir onun, zavallı bir yansımasıdır hani. Bana göre sanat doğanın zavallı bir kopyası olmak şöyle dursun, kendi başına kapalı, bağımsız ve bambaşka kuralları olan bir evren yaratır. Edebiyat teorisinde buna heterokozm deniyor. Heterokozm, farklı bir dünya yani. Alternatif bir kozmos yaratıyor yazar. Evet, mevcut dünyayı tarif etmiyor, sıfırdan kendi fizik kuralları olan yeni bir gezegen yaratıyor. Peki bu yeni gezegenin bizim yaşadığımız şu sıkıcı, sıradan gerçekliğe etkisi ne? İşte Tournier'in asıl bombası burada patlıyor. Sanat o kadar güçlü bir çekim alanına sahiptir ki, asıl gerçeklik sanatın yörüngesine girer. Gerçeklik sanatı taklit etmeye, ona benzemeye başlar. Bekle, gerçekliğin sanatı kopyalaması mı? Evet. Şu an bizi dinlerken yolda yürüyen ya da kahvesini yudumlayan dinleyicimiz için bunu somutlaştıralım bence. Nasıl oluyor da benim etten kemikten hayatım kağıt üzerindeki bir kurguyu taklit ediyor? Şöyle, Davis'in kitabında Tournier'in La Goutte d'Or adlı romanından verdiği o sarsıcı örneği düşünelim. Neydi o? Romanda Milan adında oldukça eksantrik bir sanatçı karakter var. Milan, ormanlık tamamen doğal bir alana gidiyor ve ağaçların arasına mağazalardan aldığı plastik cansız vitrin mankenlerini yerleştiriyor. Sonra da fotoğraflarını çekiyor. Gözümün önüne getirmeye çalışıyorum şu an. Her yer yeşil, doğal, vahşi bir orman ve tam ortada üzerinde yapay kıyafetler olan ifadesiz plastik bir manken duruyor. Hı hı. Normalde zihnimiz şunu söyler, o yapay manken orada iğreti duruyor, doğaya uyum sağlayamıyor. Ama Milan tam tersini iddia ediyor. Diyor ki, benim mankenlerim doğayı taklit etmiyor. Tam tersine, onlar öylesine kusursuz bir yapaylığa sahipler ki, onların oradaki varlığı etraftaki o gerçek ağaçlara, doğanın ta kendisine bir şüphe düşürüyor.
Yok artık, inanılmaz bir tersine çevirme bu. Yani o plastik mankenin kusursuz kurgusu o kadar baskın hale geliyor ki etrafındaki gerçek ağaçlar birdenbire gözümüze sahte veya yetersiz görünmeye başlıyor. Aynen. Gerçeklik, sanatın estetiği karşısında eziliyor ve kendi gerçekliğinden utanıp geri adım atıyor. Bunu dinleyicimizin günlük hayatına uyarlayalım bence. Mesela tatile gittiğinde gün batımına karşı bir fotoğraf çekiyorsun ve onu sosyal medyaya yüklüyorsun. Çok iyi bir örnek, evet. Kusursuz tatil estetiği kurgusuna uyması için doğayı bir manken gibi şekillendiriyor musun? Filtreler koyuyorsun, açıyı değiştiriyorsun. Aslında gerçek gün batımı sana yetersiz geliyor. Sen onu o heterokosma mı benzetmeye çalışıyorsun? Kesinlikle öyle. İşte açılışta bahsettiğimiz o seni seviyorum anına geldik. Biz aşık olduğumuzu, doğadan keyif aldığımızı sanıyoruz ama aslında zihnimizdeki o önceden yazılmış senaryoları sahneliyoruz. Kaynakta Simone de Beauvoir ile Tournier arasında geçen o meşhur tartışma vardı değil mi? Platon ve Goethe üzerinden. Evet, o kısım çok çarpıcı. Tournier, Kanada günlüklerinde bu fikri savunurken şunu söylüyor. O kafede oturan ve birbirine seni seviyorum diyen iki insanı düşün. Hayatları boyunca tek bir kitap bile okumamış olabilirler, Platon'un kim olduğunu bile bilmeyebilirler. Hı hı. Ama birbirlerine söyledikleri o aşk sözcüklerinin anlamı, o tutkunun nasıl yaşanması gerektiğine dair o yazılı olmayan kurallar, yüzyıllar önce Platon'un Şölen Diyaloğu veya Goethe'nin genç Werther'in Acıları adlı romanı tarafından çoktan şekillendirilmiştir. Sanat, toplumun kolektif bilinç dışına sızan bir virüs gibi o zaman. Sanat bizim duygu sandığımız şeyin kaynak kodunu yazmıştır aslında. O edebi eserler kültüre o kadar derinden nüfuz etmiştir ki sen kendi duygularını yaşadığını sanarken o yazarların icat ettiği bir kurguyu tüketiyorsundur. Mimesis tersine dönmüştür. Hayat edebiyatı kopyalamaktadır. Tüyler ürpertici bir güç bu gerçekten. Eğer bir yazar kelimeleri yan yana dizerek benim gerçekliğimi, aşkımı, doğaya bakışımı bu kadar kökten hackleyebiliyorsa, yazar adeta bir tanrı rolüne soyunuyor demektir Tournier için. Kesinlikle. Yazar o kapalı evrenin mutlak hakimi. Masasında oturup kağıda bir şeyler karalıyor ve o karalamalar gidip hiç tanımadığı insanların hayatını dizayn ediyor. Peki eğer yazar bu kadar mutlak bir güce sahipse, biz okurlar neyiz? O kitabı eline alan sen, ben, bizi dinleyen kişi. Biz sadece zihnine kodlar yazılan pasif robotlar mıyız? Bu soru Tournier'in de kendi kendisine sorduğu çok kritik bir alan. Jean-Paul Sartre'ın Qu'est-ce que la littérature? Yani edebiyat nedir eseri, Tournier için bu konuda tam bir dönüm noktasıdır. Sartre ne diyor ki orada? Sartre'ın etkisiyle Tournier okuru sadece pasif bir kurban olarak değil, sürecin tam merkezindeki ortak yaratıcı olarak konumlandırıyor. Yani dehanın demokratikleşmesi fikri. Dehanın demokratikleşmesi mi? Evet, Tournier'e göre kapağı açılmamış bir kitap, okunmamış bir metin sadece bir potansiyeldir, ölüdür. Kitap ancak birisi o kapağı açıp kelimeleri zihninde canlandırdığı an varoluşa geçer. Yani yazarın o hakleme işlemi aslında bizim zihnimizin işlemci gücü olmadan çalışamıyor, öyle mi? O kodun çalışması için bizim onu okumamız, kendi anılarımızla o kelimelere can vermemiz gerekiyor. Tam anlamıyla böyle. Yazarın dehası tek başına yetersiz, okurun dehasıyla birleştiğinde eser tamamlanıyor. Tournier bu ortaklığı Fransızcadaki inventor kelimesinin çift anlamı üzerinden harika bir şekilde açıklar. Nasıl bir çift anlamı var ki? Fransızcada inventor kelimesi bugün kullandığımız anlamıyla icat etmek, yoktan var etmek demektir. Hı hı, anladım. Ama aynı kelimenin eski hukuki metinlerde çok farklı bir anlamı daha vardır. Saklı bir hazineyi yasal olarak bulmak, ortaya çıkarmak. Yani bir arkeoloğun toprağa kazıp eski bir heykeli bulması gibi bir şey bu. Aynen öyle. Tournier diyor ki, okur bir metni okuduğunda bu eylemlerin ikisini birden yapar. Bir yandan yazarın metnin derinliklerine sakladığı o felsefi hazineyi bulur, diğer yandan da kendi hayal gücünü katarak metindeki anlamı adeta sıfırdan icat eder. İcat eder evet ama bir dakika burada bana çok iki yüzlü gelen bir şey var. Nasıl yani ikiyüzlü? Yazar bize diyor ki al bu kitabı sen özgürsün, anlamı sen icat edeceksin, deha sensin.
Ama Davis'in analizinde okuyoruz ki eleştirmenler Tournier'in romanlarına onun hiç beklemediği, tamamen özgür yorumlar getirdiğinde Tournier resmen çileden çıkıyor. Evet, o kısımlar çok eğlenceli. Kendi metninin farklı yorumlanmasına tahammül edemiyor. Hani okur özgürdü, hani ortak yaratıcıydık. Ben bunu şuna benzetiyorum. Hani şu arkadaş grubuyla gidilen popüler kaçış odaları vardır ya, escape room tarzı yerler. Hı hı, evet. Buradan kaçtım dersin. Halbuki O odadaki her ipucu, yürümene izin verilen her santimetre önceden bir tasarımcı tarafından milimetrik olarak kurgulanmıştır. çok iyi bir benzetme oldu bu. Yazar da aslında bize özgürlük vaat eden ama duvarlarını bizzat ördüğü, çıkış kapısını önceden belirlediği bir kaçış odasına bizi hapseden bir illüzyonist olabilir mi sence? Özgür olduğumuzu sanıyoruz ama sadece yazarın kurduğu labirentte koşturuyoruz. Bu kaçış odası analojisi, Tournier'in yarattığı o görünmez kafesi kusursuz özetliyor bence. İşin aslı şu ki, Tournier, yazarın bir manipülatör olduğunu gayet iyi biliyor. Ve bu manipülasyonun amacı okura keyifli vakit geçirtmek falan değildir. Nedir peki amacı? Yazar okurun normal şartlarda yüzleşmekten kaçınacağı, rahatsız edici, karanlık, tekinsiz duyguları ona hissettirmek ister. Okuru o karanlık tünele sokar. Ama yazarın asıl ustalığı okuru o karanlık tünele kendi isteğiyle girdiğine inandırması, değil mi? Ben okur olarak o korkunç duyguyu hissettiğimde yazarın beni zorladığını düşünmüyorum. Bu metin bende bu duyguyu uyandırdı, bu his bana ait diyorum. Tournier'in diktatörlüğü tam olarak burada özgürlük kılığında işliyor işte. O senin zihnine kodlar yazar, sen o kodları kendi düşüncelerin sanarak çalıştırırsın. Zihinsel bir diktatörlük bu resmen. Ancak yazarın bu mutlak kontrol arzusu, yani o kaçış odasının duvarlarını milimetrik olarak örme isteğiyle okurun o vahşi, tahmin edilemez özgürlüğü arasındaki gerilim beni Tournier'in felsefesindeki çok daha temel bir çatışmaya götürüyor. Göçebe ve yerleşik çatışması değil mi? Kesinlikle. Göçebe olan ile yerleşik olanın o ebedi savaşı. Tournier'in edebi evreninin ana motoru bu çatışmadır aslında. Bütün eserlerinde tekrarlanan bir döngü görürüz. İnsanın bütünlüğü bozulmuş, dünya iki zıt kutba ayrılmıştır, yerleşikler ve göçebeler. Hı hı. Ve Tournier'in kendi zihni de tam olarak ortadan ikiye yarılmıştır. Nasıl yani? Yazar olarak o hangi tarafta duruyor? Bir tarafıyla o hala o genç başarısız felsefe öğrencisidir. Leibniz'in o kusursuz sistemlerine aşıktır. Leibniz'in felsefesi nasıldır bilirsin. Evrendeki her şey önceden hesaplanmıştır. Her şey bir saat mekanizması gibi tıkır tıkır işler. Sürpriz yoktur, kaos yoktur, her şey yerli yerinde. Aynen. Tournier'in zihninin bir tarafı, her şeyin mutlak bir kontrol altında olduğu bu güvenli yerleşik düzene, o kusursuz kütüphanelere tapar. Kapılar kilitli, her şey tıkır tıkır. Tıpkı modern dünyada hepimizin içine hapsolduğu o dijital yankı odaları gibi, sosyal medya algoritmaları gibi mesela. Çok doğru. Sedanter, yani yerleşik olmak, bugün sosyal medyada o kusursuz çalışan algoritmanın sana sadece senin seveceğin şeyleri gösterdiği o güvenli ve sıkıcı akışın içinde kalmak gibi bir şey. Seni hiçbir şey şaşırtmıyor, her şey kontrol altında. Harika bir modern karşılık oldu bu. Algoritmanın konforlu kucağı. Ancak Tournier çok iyi biliyor ki, o kusursuz düzenin, o kontrolcü yerleşik sistemin içinde yeni bir fikir yeşeremez. Yaratıcılık o duvarların içinde boğulur çünkü. Kesinlikle. Bu yüzden zihninin diğer tarafı şiddetle göçebeliğe, anarşiye, çölün o tehlikeli ve yakıcı rüzgarlarına ihtiyaç duyar. Gerçek yaratıcılık, güvenli kütüphanelerden değil, o yersiz yurtsuzluktan doğar ona göre. Kaynaktaki La Famille Adam öyküsü bunun kusursuz bir yansıması bence. Adem'in çocukları üzerinden anlatıyor bunu. Göçebe olan Habil'le yerleşik hayatı kuran Kain arasındaki o ezeli kanlı çatışma. Evet, kain toprağa sahiplenir, sınır çizer, çit çeker, duvar örer. Habil ise ufuklara aittir, sınırlar onun için yoktur. Bu iki zıt ruh haline en şiirsel anlattığı yerse Gaspar Melchior et Baltazar eserindeki o su metaforu. Çok etkilenmiştim ben oradan. Gerçekten muazzam bir metafordur o. Tournier, yerleşik insanın ruhunu akmayan, bulanık, durgun ve çürümeye yüz tutmuş bir suya benzetir. Güvendedir, dökülmez ama kokmaya başlamıştır. Göçebenin ruhu da sürekli akan, kayalara çarpan gürül gürül berrak bir su gibidir.
Ancak o akan sudan, o kaotik çarpışmalardan yeni fikirler ve özgün eserler ortaya çıkabilir. Senin sanatının sırrı bu iki uçurumun arasındaki o incecik ipte yürümektir. Yazar olarak mükemmel bir kurgu, kusursuz bir felsefi sistem inşa etmek istiyor. Bu onun yerleşik kain tarafı. Hı hı. Ama yeni ve çarpıcı olanı bulmak, okurun zihnine o sarsıcı tohumları ekmek için göçebe tarafının anarşisine muhtaç, o akan suya muhtaç. Tunye'yi deha yapan şey bu kontrol deliğiyle vahşi kaos arasındaki o durmak bilmeyen sürtünmenin yarattığı ateştir. O ateşte pişen kitaplar işte. Başladığımız yere dönüyoruz aslında yavaş yavaş. Felsefe sınavından kalıp akademik dünyadan dışlanan o genç öğrencinin Hegel'in daktilosunu alıp nasıl edebiyat dünyasını kökten sarsan bir göçebeğe dönüştüğünü gördük bugün. Çok da iyi bir özet oldu bu. Anladık ki sanat doğayı, gün batımını ya da aşkı kopyalayan masum bir ayna değilmiş. Aksine ormanın ortasındaki o cansız plastik mankenler gibi bizim etrafımızdaki gerçeklik algımızı kökten değiştiren, onu şüpheye düşüren devasa bir kurgu makinesi. Kesinlikle. Tournié'nin o renkli macera romanları, özgür irademizle girdiğimizi sandığımız ama duvarlarını ve kurallarını yazarın çoktan ördüğü o felsefi kaçış odalarından başka bir şey değilmiş. Ve o odalardan çıkarken bulduğumuz hazineler aslında bizim icat ettiğimizi sandığımız yazarın gizli felsefesi. Şimdi o derin nefesi alıp ilk sorduğumuz soruya geri dönelim. Sen kendi düşüncelerinin, hissettiğin duyguların, verdiğin kararların tamamen sana ait olduğunu sanıyorsun. Ancak şu an senin günlük hayatını, estetik zevkini ve en mahrem duygularını şekillendiren fakat senin hiçbir zaman farkında olmadığın o görünmez felsefi sistemler veya kurgular neler acaba? Çok sert bir soru. Kendi hayatını özgürce yaşadığını zannederken etrafına bir bak. Acaba hangi yazarın, hangi büyük düşüncenin çoktan yazıp bitirdiği o görünmez romanda başrolü oynadığını sanıyorsun? Bu soruyu zihninde evirip çevirmeye başladığında asıl derin yolculuğun yeni başladığını fark edeceksin. Bizi dinlediğin için teşekkürler. Kendine ve kurguladığın o gerçekliğe iyi bak.